Molovay'dan herkese merhaba. Photoshop ile yaptığımız çalışmaların renk uyumunu nasıl yaparız onu anlatacağım. Elimde iki tane fotoğraf bulunuyor. Bir tanesi şöyle bir araba, diğeri şöyle bir bayan. Bu ikisini birleştireceğim. İlk önce arabayı şöyle sürüklüyorum. Photoshop'un içine atıyorum. Daha sonra şuradaki bayanı da farklı bir yere sürüklüyorum. Şimdi ilk önce bayanı buradan keseceğim. Photoshop'ta kesme olarak yani arka plandaki nesneyi silmemiz için birden fazla yolu var. Yani şu an arka plan full mavi olduğu için şöyle seçiyorum. Direkt kendisi alıyor. Evet. Buraya kadar aldığına göre geri kalan kısmı kendi elimle temizleyeceğim. Onu da şöyle yapacağız. Silgi aracımızı alıyoruz. Şöyle. Şuradan kola girseniz de pek önemli değil. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Evet. Şimdi küçültelim silgimizi. Evet. Şimdi klavye üzerinden Y tuşuna basıyoruz ve tabi bunu birazcık küçültüyoruz. Evet. Şöyle yakınlaşalım. Şimdi şöyle geliyoruz. Bir bakalım çizgimiz neredeymiş? Tam oradaymış. Mesela orayı almayacağım. Buradaki yaptığımız işlemin amacı şudur. Yaptığımız işlemi geri almak, yani ilk haline dönüştürmek oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. El geri geldi. Evet. Şimdi tekrardan aracımızı şöyle seçiyoruz. Alt tuşundan işaretliyoruz. Şunu da göstereyim isterseniz. P tuşuna basıyorum. Şu an bu işlemleri hızlıca sizlere gösteriyorum. Sadece buradaki temel mantığı anlayın diye. Mesela şöyle geldik. Şurada birleştirdik. Ve hepsini sildik gördüğünüz gibi.
Evet, şimdi daha fazla girmeyeceğim. Şimdi normal silgi aracımı seçiyorum. Hafif yaklaştırıyorum. Aynı şekilde burayı da böyle alıyoruz. Silgimizi biraz büyütelim. Şöyle fazla girmeden alıyoruz. Fazla sırıtmasın diye çünkü. Evet. Başka var mı? Şurada var. Evet. İşlemimiz bitti. Şimdi bayan alıyoruz. Şuraya getiriyoruz şu şekilde. Şimdi bu kısma dikkat edelim. Bunu da şöyle layer'a dönüştürelim. Şimdi ilk önce bu işlemleri yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Fotoğraf seçerken, yani şimdi bu öndeki bayanın fotoğrafı siyah beyaz olsaydı eğer renk uyumu falan olmazdı. Çünkü arkadaki fotoğrafın rengi, yani arkadaki fotoğraf renkli olduğu için siyah beyazla uyum sağlanamazdı. Koyu bir ton yapardık fakat yine de sırıtırdı. Biz istiyoruz ki yaptığımız shop sırıtmasın. Şimdi şöyle birazcık bayanı küçültelim. Şu şekilde. Şimdi bayanın üzerine tıklıyoruz ve şuradaki teraziyi seçiyoruz. Yani bunun anlamı eşitle diyor. Şöyle eşitle. Fotoğrafın içindeki kırmızıları buna göre eşitleyecek. Yani aşağıdaki kısma göre eşitleyecek. Aynı şekilde aşağıdaki kısma da yapacağız. Evet. Şimdi geldik diğer kısımlara. Şimdi buradaki kısımların amacı şu. Kırmızıları kırmızı yap, yeşilleri yeşil yap, siyah yeşil yap. Ya siyah daha çok siyah yap. Şimdi buradaki amaç odur aslında. Şimdi şöyle baktığımız zaman daha sonra şunlara zaten dokunmuyoruz. Çok az oynamak şartıyla, şöyle çok az. Fazla değil. Çünkü fazla oynarsak fotoğrafın kalitesi bozulur. Evet. Çok az oynuyoruz. CTRL L ile de şöyle hafif parlaklığını
açalım. 1.10 yaptık. Arabaya bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi işlemleri bitirdiğimize göre birleştirelim. Şöyle CTRL hepsini seçip CTRL E diyoruz. Şu an birleşti bunlar. Şimdi tek bir layer'da şu an bunlar. Tek bir katmanda yani. Şu an işlem yapamayız. Kesinlikle işlem yapamayız. İşlem yapmak istiyorsanız CTRL Z ile geri gitmeniz lazım. Şimdi şöyle yapalım. Düz renk seçelim. Ya da şuradan şu renk olsun. Hatta kırmızı olsun. Şöyle hafif. Evet, yanlış yaptık. Şimdi şu kısma tekrar geliyorum. Tabi bunu farklı bir layer'da yapmadığımız için işlemler karışabiliyor. Evet. CTRL T ile şöyle yapalım. Enter diyelim. Şimdi şuradan tekrardan seçelim. İçini şöyle boşaltalım. Yani şu an sadece süsleme yapıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Evet. Bununla birleştirelim. CTRL E ile ve daha sonra file kısmından seves masaüstü JPEG bitti nokta JPEG olarak kaydediyoruz. 12 diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadardı. Şimdi buradaki amaç arkadaki fotoğrafla öndeki fotoğrafı birleştirmekti. Yani şöyle birleştirmek, renk olarak birleştirmek. Renkler ne kadar birbirine yakınsa o kadar işimiz kolay olur. Yani arkada kırmızı varsa, burada da mavi varsa çok güzel bir uyum sağlanır. Fakat zıt renkler olduğu zaman birazcık uyum sağlaması zorlaşabiliyor. Tabi bunu üzerinde biraz çalışırsanız bütün renkleri uydurabilirsiniz. Bu biraz zaman alacaktır. Evet, işlemimiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi iki fotoğrafta böyleydi. Şöyle diğerini gösterelim. Şuradan şöyle ve sonuç bu şekilde. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.